Ford Mondeo ile birlikteyiz. Ford'un orta sınıf sedanı olan Mondeo uzunca bir bekleyişten sonra ülkemize geldi. Bakalım Mondeo bu yakışıklı görünümü kadar iddialı mı? Gelin hep beraber inceleyelim. Yeni Mondeo'nun önü markanın yeni yüzü olan geniş panjur ve ince farlarla Aston Martin modellerini fazlasıyla andırıyor. Bu ikili Mondeo'nun son derece sportif görünmesini sağlamış. Boyutları yerini aldığı modele göre pek değişmemiş olsa da özellikle profilden bakıldığında bir hayli ihtişamlı görünüyor. Otomobilin arkası ise dinamik tasarım çizgileri ve LED teknolojili stop lambaları sayesinde çok daha modern olmuş. Ford Mondeo'nun direksiyonu başındayım. Mondeo'yu basın lansmanı kapsamında İstanbul'dan Sapanca'ya kadar kullandım. Detaylara girmeden önce bu kullandığım süreç boyunca Mondeo'yu bayağı beğendim diyebilirim. Yeni Mondeo'nun iç mekanı yerini aldığı modele göre çok daha kaliteli ve modern görünüyor. Standart olarak sunulan 8 inçlik multimedya ekranına ve onun altındaki klima kumandalarına erişim ve kullanım son derece kolay. Artık burada düğme kalabalığından bahsetmek söz konusu değil. Bu dokunmatik ekrandan hem telefona hem navigasyona hem müzik sistemine hem de klimaya ulaşabiliyorsunuz. Bunların her birini isterseniz bu ekranda tek başına kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şu an olduğu gibi dördünü bir arada görebiliyorsunuz. Bu bence çok başarılı bir yazılım. Yeni göstergelerin tasarımı da göze hoş görünüyor. Buradaki menülere de hiç zorlanmadan erişebiliyorsunuz. Küçük eşyalarınız için elinizin altında fazlasıyla yer sunulmuş. Özellikle vitesin önünde çok geniş bir yer var. Ayrıca 2 tane bardaklık ve kol dayamada birçok eşyanızı koyabileceğiniz genişliğe sahip. Ön sıradaki yaşam alanı oldukça iyi. Arkadaysa neredeyse sınıf standartlarının biraz daha üstünde diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de yeterli. Bu aracı makam otomobili olarak kullanacakların konforlu olacağını söyleyebilirim. Mondeo'nun arka koltuklarında opsiyonel olarak hava yastıkları sunuluyor. Bu bir ilk olma özelliğine sahip. Olası bir kaza anında açılan bu hava yastıkları sayesinde arkadaki yolcuların da güvenlik seviyeleri arttırılmış oluyor. Böylece özellikle kaburganın zarar görmesi, yaralanması aza indirgenmiş oluyor. 429 litrelik bagaj hacmi yeterli olsa da Skoda Superb karşısında bir kıyaslama yapacak olursak tabii ki küçük olduğunu söylemem lazım. Ayrıca sedan versiyonun bagaj kapağı küçük açıldığı için buraya büyük yükleri yüklemek pek kolay değil. Gelelim Mondeo'nun motorine ve sürüş özelliklerine. Yeni Mondeo ülkemize biri dizel biri benzinli toplam 2 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Biri eski nesilden de tanıdığımız 115 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor. Bu motor yine eskiden olduğu gibi sadece 6 ileri manuel şanzımanlı olarak alınabiliyor. Benzinli olan ikinci motorsa yeni. 1.5 litrelik EcoBoost motor 160 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motoru da dizelin aksine sadece 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Motor 160 beygirlik gücüyle Mondeo'nun bu 1,5 tonluk gövdesiyle rahatlıkla baş edebiliyor. Ben İstanbul-Sapanca arasını normal bir kullanım stiliyle kat ettim. Tabii ki ara ara performansı da kullandım. Bu anlamda motorun çekişinde herhangi bir eksiklik olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani eğer kafanızda bu motorla ilgili performans anlamında bir soru işareti varsa onun olmaması gerektiğini belirteyim. Tabii ani hızlanmak istediğinizde üst düzey bir performans beklemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Tork konvertörlü klasik tipteki bu 6 kademeli otomatik şanzımanın geçişleri sarsıntısız, hızı ise bence makul bir seviyede. Viteslerin direksiyonun arkasındaki kolcuklarla manuel olarak değiştirilebiliyor olması da bence iyi bir özellik. Sürüş konforu konusunda Mondeo oldukça başarılı, süspansiyonların darbe emişi iyi ve sessiz. Yol tutuş konusunda da diğer tüm Ford modellerinde olduğu gibi Mondeo'da dinamik bir karaktere sahip. Aracı kullandığım güzergah genel olarak düz olsa da direksiyonun netliği ve isteklere verdiği cevaplar benim hoşuma gitti açıkçası.
Gelelim merakla beklenen bu 1.5 EcoBoost motorun yakıt tüketimi konusuna. Yakıt tüketimi konusunda bu motorun tutumluluk potansiyelinin olduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğim. Ara ara tempolu olsa da genel olarak normal bir kullanım stiliyle İstanbul-Sapanca arasında 150 kilometre mesafe kat ettim ve şu anda yol bilgisayarında bana 10.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bence bu değer biraz yüksek. Çünkü bu değer genel olarak otoyol kullanımına denk gelebilecek bir rakam. Fakat ben İstanbul'dan çıktığımda hafif trafikte gelirken yol bilgisayarında bana 14,5 litrelik bir değer gösteriliyordu. Ki bu değer bana sorarsanız günlük kullanımda standart bir sürücünün karşılaşacağı rakama denk. Ford Mondeo yeni nesliyle son derece atletik görünmeyi başarıyor. Düşük vergi dilimindeki benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla artık çok daha dikkat çekici. Eğer tutumluluk konusunda takıntınız yoksa bu kombinasyonla mutlu olabilirsiniz. Ama yok, illa az yaksın diyorsanız dizel motorlu versiyonun daha mantıklı bir seçenek olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Görüşmek üzere.